Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün varikoselden bahsedeceğim. Biraz varikosel operasyonundan bahsedeceğim. Varikosel operasyonu ürolojide en sık yapılan operasyonlardan bir tanesi. Geçmişten beri son 50 senede sürekli değişti. Yapma tekniği de değişti. Bir zamanlar kapalı sistem yapılıyordu. Şimdi de açık sistem yapılıyor ve yaptığımız kesilerin yerleri değişti. Varikosel hastalığı nedir? Kanalımda daha önceden de varikosel hastalığına değindim. Çünkü erkekler arasında sık görülen, özellikle genç erkeklerde, spor yapan erkeklerde sık gördüğümüz bir hastalık nedir? Testislerdeki toplar damarların genişlemesi, buna bağlı olarak kan akımının yavaşlaması ve testisin oksijenlenmesinde, kanlanmasında bir bozulma ve sonuç olarak sperm kalitesinde bir bozulma ve testosteron seviyesinde bir düşmeyle karakterize bir hastalık. Hastalar çoğu zaman ağrı yakınması nedeniyle gelebiliyorlar ya da kısırlıkla, evlendikten sonra kısırlıkla karşılaştılarsa fizik muayene esnasında biz varikosel hastalarda tespit edebiliyoruz hastalar için. Tabi testiste yumuşama ve testiste küçülme de meydana getirebiliyor varikosel ile ilgili durum. Aslında bir toplar damar hastalığı, basur gibi makattaki ya da bacaklardaki varisler gibi testislerde toplar damarının bir hastalığı. Peki biz bunu nasıl tedavi ediyoruz? Açıkçası ilaçlı bir tedavisi yok. Kesin tedavisi operasyon. Operasyonda bizim kullandığımız birçok alet var. Bu ameliyatta niye farklı aletler kullanıyoruz? Bunu anlatmak lazım. Şimdi mikroskop altında yapılıyor bu ameliyat. Çoğu zaman eskiden mikroskop kullanılmıyordu. Mikroskop bize şu avantajı getiriyordu. Çalıştığımız alana neredeyse 10 katla 40 kat arasında bize büyüme sağlayarak bizim bu alandaki dokuları çok daha iyi değerlendirmemizi ve bu alanda daha iyi bir cerrahi, daha seçici bir cerrahi yapmamızı sağlıyordu. Şimdi mikroskop kullanıyoruz, evet, ama mikroskopla beraber mikrodoppler dediğimiz bir el cihazı da eklenmeye başladı son dönemde. Artık sınırlı da olsa birçok yerde kullanılıyor. Ben de kullanıyorum açıkçası. Faydasını gördüm. Özellikle bu cihazı elde etmek de istedim. Çünkü ameliyat esnasında bizim mikroskopta eğer soğuk bir ortam olursa, ameliyathane soğuk biliyorsunuz, ya da kullandığımız aletler soğuk olduğu zaman ister istemez bu bölgedeki atar damarlar, venler hemen büzüşebiliyor. Hemen büzüşüyor. Atar damar zaten yaklaşık orada 1 milimetre kalınlığında bir atar damarımız var. Ve atar damarı bulmakta mikroskop altında zorlanabiliyoruz. Atar damar niye kıymetli? Biz varikosel ameliyatında toplar damarları bağlıyoruz, kesiyoruz, çıkartıyoruz. Sonuçta amacımız toplar damarlardaki akımı ortadan kaldırmak bir şekilde. Bununla beraber aynı zamanda ne yapıyoruz? Atar damarları, yani testise taze kan getiren damarları korumaya çalışıyoruz. Koruma altına çalışıyoruz ki çünkü zaten bu damarlar bizim için çok kıymetli ve bu damarları bağladığımız zaman yerine yenisini yapamıyor vücut. Toplar damarlarda yeni toplar damarlar üretebiliyor vücut ama atar damarları tekrar yapamıyor. Mesela diyelim ki bilmeden görmeden bağladık. Bağladığımızdan haberimiz dahi olmaz. Testis de daha sonradan küçülme. Testis küçülmese bile testisin beslenmesine bağlı olarak ameliyattan istediğimiz sonucu alamayabiliriz. Bununla beraber lenf kanalları da var. Lenf kanalları da dediğimiz gibi bağladığımız zaman bu sefer hidrosel dediğimiz testise su toplaması denilen bir durum oluyor ki bu durumda da hastanın tekrar operasyon olması gerekebiliyor. Sonuç olarak mikrodoppler ultrason dediğimiz kalem şeklinde bir cihaz. Biz dokuya yaklaştığımız zaman, dokuya değdirdiğimiz zaman bir ses çıkartarak atar damardaki akımı hoparlörden ses çıkartarak bizi yönlendiriyor. Yani atar damardaki akım ses dalgasıyla bize yön veriyor. Şimdi cihazla ilgili daha önceden videolar da çekmiştim ama şimdi videolar çektiğim zaman, ameliyat içerisinde video çektiğimiz zaman YouTube sıkıntı yaratabiliyor, banlıyor videoları. O yüzden anlatmak istedim. Görmek isteyen olursa sitede bununla ilgili zaten yazım var. Şimdi bu cihazla ilgili yeni bir çalışma yayınlanmış. Ondan bahsetmek istedim. Gerçekten de güzel bir yayın. Bu yayında diyor ki, Türkiye'de yapılmış bir yayın. Yayında 16 hastada mikrovasküler doppler kullanılmış. İlk önce normal mikroskopla yapılmış ameliyat. Bu mikroskop altında yapılırken sadece 5 hastanın testisin atar damarı mikroskopla tespit edilebilmiş. Ama Doppler kullanıldığı zaman bütün hastalardaki atar damarlar tespit edilebilmiş arkadaşlar. Benim tecrübem de aynı bu şekilde ama bilimsel veriler de artık bize bunu gösteriyor. Benim tahminim 5 ya da 10 sene içerisinde bu Doppler ultrason varikosel operasyonunda bir rutine binecek. Gerçekten bize atar damarları bulmakta çok kolaylaştırıyor. Bulamadığımız damarı kesmedik diye kabul ediyoruz ama toplar damarların arasında kaybolup gidebiliyor arkadaşlar. Bunu görme şansımız olmayabiliyor. Doppler bize bu avantajı veriyor. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.